Bugün sıradan bir gezi videosu izlemiyorsunuz. Zamanın ve gizemin kalbine atlıyoruz. Burası Kahire. Ancak biz sadece piramitlere bakmayacağız. Hemen şimdi o devasa piramitlerin gölgesine dalıp daha önce hiç duymadığınız, kimsenin anlatmadığı sırları ve teorileri keşfedeceğiz. Ardından dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olan Yeni Büyük Mısır Müzesi'ne giriyoruz. Doğru duydunuz. Bu devasa müzeyi serüveni başlıyor. Mısır piramitlerine hoş geldiniz. Mısır'ın kumlarında yükselen devasa taşlar sadece birer anıt değil, İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik ve inanç mucizeleri. Peki bu piramitler neden bu kadar önemli? Onlar firavunların ölümsüzlük arayışının, ruhani yolculuklarının ve sonsuzluğa olan inançlarının somut birer kanıtı. Bu videoda bu büyüleyici yapıların gölgesinde yürüyecek ve bu gizemli dünyaya yakından bakacağız. Bundan yaklaşık 5000 yıl önce, milattan önce 3100'lerde yukarı ve aşağı Mısır'ın birleşmesiyle başlayan bu köklü medeniyet binlerce yıllık tarihi boyunca dünyaya yön vermiş ve sayısız gizem bırakmıştır. Günümüzde ise yaklaşık 110 milyonluk modern bir ülke olarak Arap dünyasının kültürel ve tarihi kalbi olmaya devam ediyor. Mısır'ın resmi dili Arapça, nüfusun büyük çoğunluğu ise İslam dinine mensup. Bu video boyunca sadece piramitleri gezmekle kalmayacak. Aynı zamanda bu eşsiz medeniyetin tarihini küçük ama önemli bir dokunuş yaparak devasa taşların nasıl inşa edildiğine dair teorileri piramitlerin önünde konuşacak ve bu turistik bölgede nelerle karşılaşacağınızı anlatacağım. İşte bu köklü geçmişe sahip aynı zamanda modern bir ülkenin dünyanın ayakta kalan tek 7 harikası sizler için ziyaret edip Giza platosundan sizlere sesleniyorum. Hazır mısınız? O zaman maceraya başlayalım. Şimdi Sphinx durağında indik arkadaşlar. Sphinx'e geldik. Birazdan da size Sphinx'te çok detaylı bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar geldik şimdi Sphinx'e. Burada yürüyüş yapıyorsunuz. Yürüyüş yaptığınız yerde hemen göstereyim. Burası. Şimdi hep beraber Sphinx'e doğru ilerleyelim. Arkadaşlar şuradan geldiğiniz zaman aklınızda olsun. Şöyle küçük bir odadan giriyoruz Sphinx'e. Burası da girişteki direkt yeri arkadaşlar. Burada işte Sübhaneke, Ettehiyat vesaire okuyabilirsiniz. Sphinx'in bulunduğu alana ve burada fotoğraf çekilen yere geldik arkadaşlar. Dünyanın en büyük taş heykeli Sphinx'e hoş geldiniz arkadaşlar. Burası 70 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde tek parça olarak yapılmış dünyanın en büyük taş heykeli. Milattan önce 5000 yıl önce Kefren zamanında yapılan bu taş heykel bu 3 piramidi koruduğuna inanılıyor arkadaşlar. Bu 3 piramidi nasıl koruyor? İşte baba, oğul ve torun olarak düşünürsek Kefren rüyasında aslan vücutlu insan yüzlü bir canlı görüyor. Gidip bunu yapma kararı alıyor arkadaşlar. Bu tek taş heykelin kendilerini koruyacağına inanıyor. Bu yüzden Sphinx heykeli yapılıyor. Ömer abi burada da develer, atlar vesaire var. Bunlara binsinler mi? Kullansınlar mı buraları? Yani buralar daha pahalı değil mi? olursa daha iyi olur. Dil bilen olursa yanınızda daha iyi olur. Değil mi? Yanında bir dil bilen biri olursa daha iyi olur. Normalde mesela Bunların fiyatı aşağı diyelim. evet. Deve turu 1,5 saat diyelim 30-40 dolara. Millete burada 100'e de satıyorlar 80'e de. Yani normal fiyatı 20-30 dolar. Evet bir de genelde bırakmıyorlar, yapışıyorlar, peşinden geliyorlar. Darlıyorlar seni yani. Ama yanında bir bilen olduğu zaman her zaman daha rahat oluyor. Rahat rahat geziyoruz. Senin bildiğin bahçe 50 dolardan 3 tanesi. Yani kolay oluyor. Aynen.
Dünyanın ayakta kalan tek 7 harikasından biri olan Keops piramitlerinden şimdi sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu bilgiler kısa, öz, net olacak. Bilgileri alacaksınız, artık buraya geldiğinizde kafanız rahat olacak. Diyeceksiniz ya burası böyleymiş, burası böyleymiş. Boş boş gezmeyeceksiniz. Bana bu bilgilerin çoğunu Ömer abi verdi. Ömer abi bana yardımcı oldu bu konuda. O yüzden bu tarz yapılara geldiğiniz zaman baktığınızda sadece burada bir taş görürsünüz arkadaşlar. Ama bir rehberle geldiğiniz zaman rehber size her zaman anlatır, işte bu taş bu kadar, bu böyle, bu şöyle diye anlatır. Arkamda gördüğünüz Keops piramidinin normal boyutu 149 metre arkadaşlar. Ama bunlar zamanla 5000 yıl önceden yapılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Zamanla yağmalar oluyor. Üstündeki normalde taşlar granit taşlar. Bak şurayı göster. Şu üstündeki beyaz yapılar normalde granit taşlar arkadaşlar ama zamanla depremler oluyor. Bu depremlerde bu taşlar yavaş yavaş aşağı düşüyor. Buradaki 149 metrede aşağı doğru inmeye başlıyor. Bu taşları öyle bir birbirlerine yapıştırmışlar ki arkadaşlar, bu taşlar bir tanesi sadece 80 ton ile 50 ton arasında ve aralarında o kadar boşluk yok ki kağıt bile sokamıyorsunuz arkadaşlar. Normal bir beton yapı gibi duruyor ama hepsi ayrı birer sütundan oluşuyor. Bu sütunlar Luxor'dan buraya taşınıyor. Nil Nehri'nden buraya su ile taşındığı düşünülüyor. Fakat Nil Nehri şu an olduğumuz bu çöl konumuna çok uzakta. Nil Nehri buraya 10 ila 12 kilometre arasında bir mesafede. O yüzden hala gizemi çözülmüş değil. Şu an arkamda gördüğünüz Keops piramidinde toplamda 2.200.000 taş sütun bulunmaktadır arkadaşlar. Bu piramit Firavun Hofu'ya mezar olarak yapılmış arkadaşlar. Bu mezarda Firavun Hofu'nun doğum gününde içerisine güneş giriyor. Bir de ölüm gününde güneş giriyor. Bunu matematiksel olarak 5000 yıl önce hesaplayıp konumunu ve güneşin doğuşunu hesaplayıp ona göre yapıyı bu konuma yapmışlar. Yani burada olmasının bir nedeni var. Hafif 1 metre sağda değil, 1 metre solda değil. Tam olarak merkez o konumda. Bir de şöyle bir şey daha var arkadaşlar. İçerisine et koydunuz, su koydunuz, herhangi bir şey koydunuz arkadaşlar. Bu içerisinde uzun yıllar belki de durabiliyor. Bunun nedeni de matematiksel olarak hesaplanıp çölün ortasında bu mezarlar difriz görevi görmeye başlamış. Yani düşünün ki o zamanlar buzdolabı yok ama adamlar 5000 yıl önce bunu yapmışlar, bulmuşlar. Ve firavunların mezarlarını içerisine yapıp bugünlere gelmesini sağlamışlar arkadaşlar. Piramitler hakkında bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri de zamanında burada çok yağmalar olmuş arkadaşlar. Bu yağmalardan dolayı mesela normalde şu en üstteki granit taşlar dışarıdan baktığınızda 10 kilometre öteden baktığınızda bu granit taşlar parladığı için güneşin ışığını yansıttığı için dikkat çekiyordu. Yani beyaz elmas gibi duruyordu burası. En üstünde de piramidin son üstünde de kafasında bittiği noktada arkadaşlar altından son sütun bulunuyordu. Fakat yağmacılar vesaire içindeki değerli eşyaları aldılar. O yüzden bunlar günümüze ulaşmadı. Mesela Sphinx heykeli, az önce gördüğümüz Sphinx heykelinin sakalı British Müzesi'nde sergileniyor. Buraya geldiğinizde mutlaka bunları gelin görün. Mısır'a geldiğinizde mutlaka piramitleri gelip görün. Ama ben piramitlerin içerisine girip gezmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Nedeni ise çünkü çok sıcak, bunaltıcı bir sıcak var. Aynı zamanda çok dar ve göreceğiniz şey günün sonunda vardığınız noktada 80 metre içeri girdiğinizde yine taş sütunlar, taş bloklar olacak. Çünkü Firavun mezarları müzelerde sergileniyor arkadaşlar. Firavun ne oldu? Hazreti Musa'ya falan filan diyordu. Demiyor muydu abi, sen şahitsin. Firavun vardı, Firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yapsın. Hayal edin, 5000 yıl öncesine gidiyoruz. Nil'in bereketiyle çölün ortasında koca bir uygarlık doğuyor. Burası Mısır. İlk firavunlar yukarı ve aşağı Mısır'ı birleştirerek tarihin en güçlü devletlerinden birini kuruyor. Nil'in taşkınları takvimlere ilham oluyor. Papirus ile yazı ve bilgi yayılıyor. Mumyalama ve tıp keşifleri ölümün ötesine dair bir merak uyandırıyor. Piramitler sadece bir mezar değil, mühendisliğin, matematiğin ve astronominin şaheserleri. Yüzyıllar boyunca Persler, Romalılar, Araplar geliyor, geçiyor. Her dönemde Mısır'a yeni bir renk katıyor. Ve bugün Kahire'nin modern sokaklarında dolaşırken bir anda o kadim uygarlığın nefesini hissediyorsunuz. Bu sadece bir ülkenin hikayesi değil, aynı zamanda insanlığın en eski sorularına ve en büyük hayallerine ayna tutan bir miras. Ve işte şimdi tam piramitlerin yanındayken Firavun'un eşlerinin mezarlarının hemen altına yapılmış olduğunu görmek insanı büyülüyor. Hemen piramidin yanında da Firavun'un eşlerinin mezarları var. Hemen altına yatırmış. Firavun ölmeden önce demiş ki ben ölürsem eğer burası benim mezarım. Bunlar da benim eşlerimin mezarları demiş. Firavunların eşleri de 3 eşi de burada kalıyormuş.
Piramitlere giriş güncel olarak yaklaşık $12. Kahire merkeze sadece 20 dakika mesafede. Unutmayın, piramitler arasında mesafe uzun olduğu için özel servis araçları ile geziyorsunuz. Bu da aldığınız bilete dahil. Ayrıca drone ve büyük sırt çantaları yasak. Yanınıza bol su ve şapka almayı unutmayın. Piramitlerdeki gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Buraya toplamda ayırabileceğiniz vakti söyleyeyim ben size. 1,5 ila 3 saat arası. Biz toplamda buraya kişi başı giriş ücreti 14 euro verdik. Bunun içerisinde sizi shuttle, servisler vesaire bunların hepsi dahil. Yani onun için ekstra bir ücret ödemenize gerek yok. Yanınıza mutlaka su almayı unutmayın. Kafanıza bir şapka almayı unutmayın. Gözlüksüz buraya gelmeyin. Bunlar burada olmazsa olmaz arkadaşlar. Bir de bulabiliyorsanız isterseniz güneş kremi alabilirsiniz. Çok kalın üstler giyinmeyin. Hanımlar için etek tercih etmeyin. Bunlar nadir detaylar bu arada. Çok beyaz giyinmemeye özen gösterin. Burada çok toz var. Yanınızda mutlaka şöyle bir çantanız olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Çünkü biz bu çekimleri vesaire çok zor şartlar altında yapıyoruz arkadaşlar. Kısıtlı zamanda düşük bütçeler ile gezi planlayıp bunları size anlatıyoruz. O yüzden beğenip abone olmak, yorum yapmak bizleri ön plana çıkartıyor. Bunları yaparsanız videolarımız ön plana çıkar. Biz de daha iyilerini yaparız. Beğenip abone olmak zaten bedava arkadaşlar. Yani onun için şimdilik yapmayın. Beğenip abone olun. Mısır Yeni Müzesi'ne geldik. Bu müze yeni açıldı, daha 3 Temmuz'da açıldı. Biz buraya 6 Temmuz'da geldik. 3 gün sonra geldik. Bu müzeyi çok merak ediyoruz. Toplamda biz buraya 2 saat ayıracağız. Giriş ücreti de şu an $25 arkadaşlar. Biraz diğer müzelere göre pahalı. İnsanlı Müze, Mumya Müzesi var. Burası var. Yeni müze var. Bir tane daha müze var. Onun adını unuttum. Ama ben size buraya gezmenizi tavsiye ediyorum. Zaten en pahalı müze de burası arkadaşlar. Toplamda 20 ila 15 yıl arasında yapılmış bir müzeden bahsediyoruz. Rehberimiz Ömer abi ve Kör abimiz bizi piramitlerden buraya toplamda 10 dakikada ulaştırdı. Çok uzun bir mesafe değil. O yüzden işte rehberle gezmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Arabayla konforlu bir şekilde geldik. Bugün sadece bir müze değil, zamanın ta kendisini ziyaret ediyoruz. Giza'nın görkemli piramitlerinin gölgesinde yükselen tarihin en büyük kapısını aralıyoruz. Büyük Mısır Müzesi. Yapımı tam olarak 18 yıl sürdü. Düşünün, binlerce yıl önce bu topraklarda öyle bir medeniyet yeşerdi ki bilimden sanata, mimariden mühendisliğe kadar her alanda dünyayı değiştiren icatlara imza attı. Bugün o dehaların ruhunu yerinde keşfetmeye geldik. Şimdi müzenin içerisine girdik arkadaşlar. Müzenin şu an giriş kısmındayız. Giriş kısmı bile şu an çok etkileyici arkadaşlar, bakın. Şöyle göstereyim. Acayip güzel bir mimari yapmışlar. Yani şok oldum. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Burası yeni yapılan müze arkadaşlar. Diğer müzelerle karıştırmayın. Açılalı daha 3 gün oldu. 3 Temmuz 2025. Bu devasa proje yalnızca bir müze inşa etmekten ibaret değildi. Bu Mısır'ın mirasını koruma ve dünyaya sunma sözüydü. 18 yılı aşkın bir sürede büyük zorluklarla ilmek ilmek dokunan bir rüyaydı. İçeriye ilk adımımızı attığımızda bizi kim karşılıyor biliyor musunuz? Tamı tamına 11 metre yüksekliğindeki o devasa 2. Ramses heykeli. Düşünün, 3000 yıllık bir firavun sizi kapıda karşılıyor. Bu sadece bir anıt değil, Mısır'ın gücünün ve ihtişamının bir beyanı. Müze, antik Mısır tarihinin her dönemine ışık tutuyor. Biz buraya ilk geldiğimizde henüz en büyük hazinesi olan Tutankamon'un eserleri sergiye açılmamıştı. Ancak siz buraya geldiğinizde şanslısınız. Tarihte ilk kez 5000'den fazla eseri, o altın maskesi, tabutları, savaş arabaları ilk keşfedildiği günkü gibi eksiksiz bir koleksiyon halinde burada göreceksiniz. Ama merak etmeyin, Tutankamon'un salonları kapalı olsa bile müze bizi şaşırtmaya devam ediyor. Örneğin burada firavunlara ait devasa ahşap lahitlerin inceliğini göreceksiniz. Mısır'ın en eski gemilerinden biri olan Khufu'nun gemisinin restore edilmiş halini hayranlıkla izleyebileceksiniz. Her köşe bir firavunun hayatına veya eski bir tanrının hikayesine açılan bir kapı. Bu serüven sadece altın ve taştan ibaret değil. Bizi asıl geçmişe bağlayan şey lahitlerin ve tapınakların yüzeylerini süsleyen o duvar yazıları. O hieroglifler. Bu yazılar sıradan süslemelerle değil. Bunlar eski Mısırlıların boyalarla yazdığı kozmolojilerini, büyülerini ve tarihlerini kaydettiği kalıcı mesajlardır. Parlak ve canlı renkler ebediyeti temsil ederlerdi. Sanki o medeniyet biz buradayız ve hep var olacağız demek ister gibiydi. Şu an buradaki duvar boyamaları, duvar yazıları, hieroglif dediğimiz olay, şunlar milattan önce 1200-1300 yıllarında yapılmış eserler. Eser, biz şu an eser diyoruz ama o zamanlarda eser değildi. Mesela bir demokratın evinin bahçesine, evinin duvarına, işte onun kültürünü, ailesini ve toplumunu, onun ne kadar güçlü olduğunu belli edecek şekilde görseller çiziliyor. Milattan önce 1500 yıl önce
önce arkadaşlar şuraya bir bakın mesela. Bu renkleri, bu ayrımları, bu çizgileri ve bu çizimi yapabilmek şu an günümüzde bile zor bu taşa, bu duvara. Bir de o kadar eski ki Mısır hükümeti, yaklaş buraya gösterelim. Mısır hükümeti artık deformeler olmasın diye şey yapmış. Üstündeki toprakları vesaire bırakmış. Yani bu müzeye taşınırken bunları bırakmış. Mesela burada gördüğümüz gibi arkadaşlar şuradaki detaylar, yani buradaki renkler, buradaki detaylar milattan önce 1500, 5000 yıl, 2000 yıl önce yapılmış eserler bunlar arkadaşlar. Yani buraya baktığınız zaman, hikayesini bilmediğiniz zaman bir anlam ifade etmiyor ama bütünsel olarak baktığınızda gerçekten şu an günümüzde bile oymacılıkla yapılabilecek çok zor eserler, zarar görmesin diye bu arada dokunmayın. Çok zor işler bunlar arkadaşlar. Endonezya'da görmüştüm, bu oymacılığı çok ilerletmişlerdi. Ama Mısır bunu milattan önce 1500-5000 yıl önce yapmış bir uygarlık arkadaşlar. Hem antik Mısır'da hem de yeni Mısır'da çok fazla şekilde heykeller ve renkli duvar yazıları, hieroglif yazılar var. Birçoğunun tasvirlerinin neden yapıldığını sizlere anlatıyorum. Az önce duvarlardaki bu hierogliflere baktık. Bu semboller Mısırlılar için sadece yazı değil, tanrılara mesaj, ebediyette bir nottu. Onları boyalarla kazmalarının nedeni bu mesajları asla silinmemesini sağlamaktı. Gördüğünüz her renk bir niyeti, bir ritüeli anlatıyor. Bu kadim zeka bize tarihin sırlarını fısıldıyor. Peki bu kadar değerli, bu kadar korunaklı olması gereken bir medeniyetin eserlerine ne mi oldu? Müzede dolaşırken bazı heykellerin kollarının, burunlarının ya da bacaklarının eksik olduğunu fark edebiliyorsunuz. Bunun tek bir nedeni var. Tarihin en büyük hazine hırsızlıkları. Antik Mısır'da defineler tamamlandıktan hemen sonra başlayan bu yağma modern çağda özellikle 19. yüzyılda büyük bir soygun dalgasına dönüştü. Arkeolojik eserler ve sanat eserleri mezarlardan, tapınaklardan ve hatta sonradan keşfedilen koleksiyonlardan parça parça söküldü. Peki bu kayıp parçaların çoğu nerede? Maalesef bu parçalar büyük oranda yurt dışındaki büyük müzelerin depolarında ve özel koleksiyonlarda bulunuyor. Bazıları yasal yollarla edinilmiş olsa da büyük bir kısmı belgelenmemiş. Kaçak kazılarla ve uluslararası kaçakçılıkla Mısır'dan çıkartıldı. Bu nedenle Büyük Mısır Müzesi'nde gördüğünüz her tam eser aslında büyük bir zaferdir. Bu müze o kayıp parçaların hikayesini hatırlatırken Mısır'ın mirasının eve dönüş mücadelesini de simgeliyor. Umarım bir gün bu eksik parçaların tamamı ait oldukları yere geri döner. Bu görkemli mirası koruma mücadelesine yakından bakmaya devam edelim. Arkadaşlar burada da mesela zarar görmüş bir Amenhotep, 2. Amenhotep'in herhalde, bilmiyorum, burada öyle yazıyor. Hepsine çeviriden bakıp anlamlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Google ya da Yandex Görsel'den çevirebilirsiniz. Ama ben hangi birini çevireceğim? Orta Doğu'nun en büyük müzesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bazı eserlerde, bazı heykellerde diyelim daha doğrusu. Mesela bu heykelin kafası yok arkadaşlar. Çünkü bu heykel milattan önce 1000 yılında yapıldı. Zamanında işte hırsızlar vesaireler tarafından gelip kafası alınıp British Müzesi'ne gönderiliyor. Öyle düşünün. British Müzesi'ne satılıyor. Dünyanın en büyük müzelerinden biri olan İngilizlere ait British Müzesi. Buradaki çoğu eseri kafasının, oyunun, buyunun olmamasının sebebi o British Müzesi arkadaşlar. Öyle düşün. Ya da başka müzeler ya da başka zengin insanlar zamanında bunları satın almış. Örnek olarak buradaki heykellerin normalde gövdeleri de var arkadaşlar. Fakat gövdeleri gördüğünüz gibi yok. Sadece başları sergileniyor. Çünkü gövdeleri zamanla tahrip olmuş ve kaybolmuş. Mesela buradaki heykellerde de yine gördüğümüz gibi arkadaşlar heykelin kolu kaybolmuş. Kolları gitmiş. Bu heykelimizin de kolları gitmiş. Burada da yüzü gitmiş olmuş. Burada da havlu, yani kıyafet katlama tarzında bir sanat yapmışlar arkadaşlar. Bunu yapması gerçekten zor. Şu görünümü vermek, şu gerçekçiliği vermek ki o yıllarda milattan önce 1000-1500'lü yıllarda bu gerçekçiliği vermek çok güzel bir şey. Çünkü ben okuldayken yapamamıştım açıkçası. Mısır Müzesi şöyle bir şey gerçekleştirmiş arkadaşlar. Modern sanatla bazı noktalarda, bazı eserlerde modern sanatla antik sanatı, antik Mısır'ın eserlerini birleştirmişler ve bunu çok basit bir şekilde anlatmışlar. Bazı noktalarda var. Mesela örneğin şurada. Bakın, temel sanat çizgileri kullanarak çok basit, stilize bir çizimi gerçekleştirilmiş, o zamanı anlatan. Örneğin Mısırlıların yine modern sanatla arkadaşlar antik sanatı birleştirmişler. Böyle bir şey yapmışlar. Çok da hoş olmuş. Çok da güzel olmuş. Acayip güzel. Görüntü çok iyi. Bugün
bile kullandığımız pek çok şeyin kökeni 5000 yıl öncesine dayanıyor. Düşünün, bir an bile onsuz yapamayacağınız kağıt. Mısırlılar o meşhur papirüsü icat ederek sadece yazı yazmayı değil, bilgiyi kalıcı hale getirmeyi başardılar. Bu yazılı tarihin en büyük devrimlerinden biriydi. Aynı zamanda su kaynaklarını yönetmek için inşa ettikleri karmaşık sulama sistemleri tarımı bambaşka bir seviyeye taşıdı ve o bereketli Nil deltasını hayat kaynağına dönüştürdü. Peki ya daha kişisel icatlar? Mısırlılar sağlık ve estetiğe de büyük önem veriyorlardı. İlk diş macunu ve fırçasını icat edenler de onlardı. Evet, nefeslerinizi taze tutmak için kullanılan karışımlar modern diş macununun ilk adımlarıydı. Estetik demişken göz makyajı, yani o meşhur siyah sürme, bu sadece güzellik için değildi. Bu madde çölde gözleri parlak güneşten ve kumdan koruyan tıbbi bir amaca da hizmet ediyordu. Onların parfümleri ve cam yapımındaki ustalıkları da o kadar ilerlemişti ki cam eşya ve kozmetikleri tüm Akdeniz'e yayılmıştı. Tüm bu küçük detayların yanı sıra gökyüzünü izleyerek geliştirdikleri güneş takvimi de Mısırlıların bize en büyük hediyelerinden biridir. Yılı 365 güne bölen bu sistem binlerce yıl sonra modern takvimlerin temelini oluşturdu. Gördüğünüz gibi bu müzedeki her eser sadece sanat değil, binlerce yıl önce çözülmüş bir mühendislik, kimya ya da tıp problemidir. Bu eserlere bakarken sadece geçmişi değil, medeniyetimizin nasıl kurulduğunu da anlıyoruz. Mısır'ın dahice icatlarının izini sürmeye devam edelim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Algoritma için bir beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Tabure tarzında ta o zamanlarda ihtiyaç dermelik, tuvaletlik, sanırım tuvalet ihtiyacı için kullanıyorlarmış. Şaka gibi. Adamlar o zamanlar oturmalı alafranga tuvaleti bulmuş. Bazı yerlerde hala alaturka tuvalet var. Yani o eğilip ihtiyaç gördüğünüz tuvalet var arkadaşlar. Hemen şu taraflarda da bebek sanırım yok. Bunlar bebek için değil. Bunların bazı şeylerin ne olduğunu idrak edemiyorsunuz. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Araştırmaya kalktığınızda şurada QR kod var. Hemen QR kodla gidip hangi odadaysanız, mesela galeri 12'desiniz arkadaşlar. Galeri ya da 7'desiniz. QR kodunuzu okutuyorsunuz. Çok güzel bir şey yapmışlar. QR kodunuzu okutuyorsunuz. Oradaki eserlere hepsine erişim sağlayabiliyorsunuz. Milattan önce 1500'lü yıllarda nasıl aşkınızı ilan edersiniz arkadaşlar? Şu an onu görüyoruz. Burada taşın üstüne Ahmet abimiz Ayşe ablamıza böyle bir jest yapmış diyelim. Milattan önce 1500 yıllarda bile insanoğlu bu şekilde kendini, erkekler kendilerini ifade etmeye çalışmış. Çok güzel bir şey bence. Mesela örneğin arkadaşlar burada milattan önce 1500-2000 yıllarında kullanılan bunlar yağ lambaları. O zamanda bulunan yağ lambaları bunlar arkadaşlar. O günlerden bugünlere bunlar medeniyetin kuruluşunda kullanılan lambalar. O kadar eski. Bunlar da o zamanlarda bulunan fosiller. Ya ama fosil de değil bu. Baksana, böyle fosil mi olur? Heykelin fosile dönüşmüş hali mi bu? Anlamadım, garip bir şey. Yani buna anlam veremedim açıkçası. Ama bazı hayvanların fosilleri var. Onları gördük. Mumyalanmış bir hayvan görüyoruz. Normalde bu müzede mumyalanmış bir firavun yok. Ama mumyalanmış bir şey görmek beni şu an mutlu etti. Mumyalanmış bir hayvan görüyoruz. Muhtemelen timsaha benziyor gibi ama timsah da olmayabilir. Ne olduğunu bilmiyorum. Düşünsene, hayvansın, seni mumyalıyorlar. Ne kadar şanslısın lan. Çok şanslı. Bu müzede mezarları görebilirsiniz arkadaşlar ama mumyalanmış bir firavun göremiyorsunuz. Aynı zamanda firavun mezarlarını da burada görebilirsiniz. Ama dediğim gibi normal mumyalanmış firavun göremezsiniz arkadaşlar. Bakın mezarlara bakın. Muhtemelen genç birinin. Yazıyor zaten burada arkadaşlar. İngilizcesi her zaman yazıyor. Benimle birlikte keşfetmekten keyif aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu gibi içeriklerin devamı için kanalıma abone olun. Beğenileriniz ve abonelikleriniz bu videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bu kez rotamız Mısır. Sizi Kahire'nin kalbinden Nil Nehri'nin serin sularına ışık hızıyla götürüyorum. Güne Piramit Oteli'nin manzarasıyla uyanıyor, ardından çölde ATV safari ile tozu dumana katıyoruz. Ve o heyecanın üstüne Nil Nehri'ne geçmeden hemen önce otantik bir restoranda yerel lezzetlerin tadına bakıyoruz. Yemeğin ardından istikametimiz Nil Nehri. Gün batımında Nil Nehri'nde tekne turu yapmaya geldik.
bize özel teknemizle 1 saatlik tur yapıyoruz. Sonrasında Kahire merkeze dönüp meşhur papirusları inceliyor ve Go'bas'la Şarm El Şeyh'e doğru yola çıkıyoruz. Tarih, aksiyon, lezzet ve kültür hepsi bu videoda. Mısır'ı benimle bu samimi gözle keşfetmek için arkanıza yaslanın, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Biri. Kıyısındaki küçük kasabalar, kadim çarşıları ve sahilleriyle hem geçmişin izlerini hem de bugünün hareketliliğini bir arada sunuyor. Burada her dalga binlerce yılın hikayesini taşıyor. Her mercan doğanın eşsiz sanatını sergiliyor. Şimdi sizleri bize özel teknemizde rehberimiz Ömer abi ve güler yüzlü tekne personelimiz eşliğinde Mısır'ın kültürüne ait danslar ve sürprizlerle baş başa bırakıyorum.
ve harika görüşmek üzere.